Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Revit'la karşınızdayız. Bu Revit'ta Çaykur Rizespor'u bir Arap iş adamı satın almış. Gördüğünüz gibi bütçesi de 1 milyar euro. Bu 1 milyar euroya Çaykur Rizespor'a dünya çapı oyuncular getireceğiz. Ancak ilk sezon için şu oyuncuları ayarladık. Sezon transferi yapacağız. Şimdi transferlerimizi tamamlayıp Rebuild'ımızın ilk sezonuna başlayalım. Ve 1 milyar euronun tamamını harcadık. Comir'de bunları oluşturduk. Fatih, Martinez, Dembele, De Jong, Pedri, Barella, Militao, Salah, Davies, Alex Arnold, kaleye Altay'ı aldık. Pugby, Adeyemi genç oyuncular aldık biraz daha. Geri kalan oyuncular da kendi takımının oyuncuları. Şimdi ilk sezonumuzun sonuna geçelim bakalım. Çaykur Rizespor'da ligde başarıyı yakalayabilecek miyiz? Ve ilk sezonumuzun sonuna geliyoruz. 1 milyar euroluk challenge'da. Bakalım Çaykur Rizespor şampiyon olmuş mu? Ligde şampiyon 101 puanla. En yakın rakibi Beşiktaş'a ve Trabzon'a 20 puan fark atıyor. 89 gol atıp 25 gol yemişiz. Yalnız mağlubiyeti Fenerbahçe'den aldık. En sonki onu gördük. Fenerbahçe ligde 5. bitirmiş. Galatasaray 4. bitirmiş. Geri kalan bu şekilde. Türkiye kupasını alabildik mi? Ona da 2-3 kazanıyoruz. Deplasman. Şimdi bir de Türkiye kupasına bakalım. Kazanabildik mi? Birinci turda yokuz. Son 16'da katıldık. Göztepe'yi toplamda 3-0 geçmişiz. Çeyrek finalde Gaziantep'i 5-3 geçmişiz toplamda. Yarı finalde Karagümrük'ü toplamda 6-3. Finalde de Fenerbahçe'ye geçerek Türkiye kupasını kazanıyoruz. Süper Kupa'nın kazananı Bayern Münih. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea. Avrupa Ligi'ni de Roma kazanmış. Ligde gol krallığımız var mı? Tijani Trabzon'da gol kralı olmuş. Bizde Martinez 18 gol atmış. 39 maça çıkmış. Babel 16 gol atmış. Başka oyuncumuz Fatih de 15 gol atmış. Trincao'da 14 golü var. Pedri'nin de 13 golü var. Asist Crivelli Başakşehir'de 10. Bizde Pedri 9 asist yapmış. En iyi kaleci Altay 40 maçta 21 gol yememiş. Galatasaray'da Muslera gitmiş herhalde. Adı bile geçmiyor. İkinci de Uğur Çakır. Takım istatistiğine gelelim. Bu arada takımda bu durumda. Takım istatistiğinde bakalım. Luis Martinez 22 gol 4 asist. Ansu Fati 22 gol 4 asist. Trincao 15 gol 1 asist. Pedri 14 gol 11 asist yapmış. Geri kalan verimlerse bu şekilde. Çaykur Rizespor'un ilk yılındaki verimi. Şimdi ikinci sezonumuza geçelim. Ve Çaykur Rizespor 2. yıl 1 milyar euroluk Rebuild'da serbestlerden Laiç'i aldık sol bek. Bir de Desti transfer ettik. Bütçemiz neredeyse bitti. Bir de Şampiyonlar Ligi gruplarına bakalım. Belli olmuş mu? Juventus, PSV Eindhoven, CSKA Moskova. Ocak ayına gidelim bakalım bir gruplardan çıkabilecek miyiz? Ve Ocak ayındayız. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Grupları lider olarak tamamlıyoruz. Juventus 2. CSKA 3. PSV 4. sırada 15 puanımız var. Son 16'daki rakibimiz Tottenham Hotspur oluyor. Şimdi sezon sonuna geçelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz ikinci sezonumuzda. Ve geldik ikinci sezonumuzun sonuna. Ligde Çaykur Rizespor yine şampiyon 105 puanla.
Ama namalip şampiyon olamıyoruz. 100 gol atmışız. Bu da güzel. Trabzonspor ikinci bitirmiş ligi. Yine Beşiktaş 3, Fenerbahçe 4. Galatasaray 6.'ya kadar düşmüş. Ligde geri kalan sıralama bu. Türkiye Kupası, onu da 3-2 Karagümrük'e karşı kazanıyoruz. Yine ilk turda yokuz. İkinci tur itibariyle katılıyoruz. 3-5'lik toplamda Konyaspor'u geçmişiz. Çeyrek finalde 5-0'lık Trabzonspor'u, yarı finalde de 5-1 Göztepe, finalde de Karagümrük. Avrupa Ligi'ni kim kazandı? Real Sociedad Manchester United'ı yenmiş. UEFA Süper Kupa'nın galibi penaltılarla Chelsea olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde acaba Çaykur Rizespor tarihine ilk kez katıldı Şampiyonlar Ligi'nde ne başarı elde etti? 1 milyar euroluk challenge'ımızda. Gruplarda Juventus, CSKA ve PSV ile eşleşmiştik. 15 puanla lider çıkıyoruz. Juventus'da ikinci. Son 16'daki rakibimiz Tottenham'dı. Ona bakmıştık. Tottenham'ı toplamda 4-1 ile geçiyoruz. Yarı finalde Monaco'yu toplamda 4-2 ile geçip yarı finaldeyiz. Paris Saint-Germain'i toplamda 3-2 ile geçip rakip Barcelona, finalde penaltılarla Barcelona'ya kaybediyoruz. Ligdeki gol krallığı Luis Martinez 31 gol atmış. Çok önemli bir rakam. Fatih 23 gol. Dembele de 18 gol atmış. İlk 3 bizden. Asist sıralaması De Jong 13. Dembele var 11. Barella da 10 asist yapmış. En iyi kaleci Uğurcan Çakır olmuş. Altay 16 maça 40 maçın 16'sında gol yememiş. Sakatlandı diyeceğim ama 40 maç oynamış. Peki takımın, bu arada Martinez'e sakatlık gösteriyor. Toplam istatistiğine bir bakalım. Martinez 57 maç, 45 gol 9 asist. Fatih 30 gol 6 asist. Dembele 27 gol 14 asist. Diğer oyuncuların performansları da bu şekilde gerçekleşmiş. Omar bile maça çıkmış burada. Şimdi 3. sezonumuza geçelim. Bakalım 3. sezon ne gibi başarı elde edecek takımımız. Ve 3. sezonumuzda Çaykur Rizespor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Leipzig, Villarreal, Dinamo Kiev oluyor. Başka Türk takımımız var mı? Başka yok herhalde. Son gruba da bakıyoruz. Yoktur. Kadromuz bu şekilde, transfer yapmadık. Genç oyuncularımız da gelişti. Bir Salahi 82'de kaldı. Altay 86'ya ulaştı. Yedek kulübemizdeki birçoğu oyuncumuz da bu şekilde. Ve kadro dışında ki oyuncularımız. Şimdi sezon ortasına geçelim. Çaykur Rizespor'a bakalım. Şampiyonlar Ligi'nden bu sefer gruplarda yine çıkabilecek mi? Sezonumuzda ikinci kez katıldığımız Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkabildik mi? Hemen bir bakalım. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'da 6 yapıyoruz. 13 gol atıp 2 gol yemişiz, 18 puan toplayarak. Leipzig'de ikinci, Villarreal 3, Dinamo Kiev'de sonuncu tamamlamış. Rakibimiz Olimpik Marsilya olmuş. Hemen sezon sonuna geçelim. Bakalım bu sefer Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Ve ikinci sezonumuzda üçüncü sezonumuzda yine şampiyonuz 113 puanla. 3 sene üst üste şampiyonluk geldi. 113 puan, 13 puan yine Trabzonspor ikinci, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3-4. Galatasaray yine 6. Bu Galatasaray ne olmuş anlamadım. Birazdan kadrosuna bakalım. Türkiye Kupası'nı alabildik mi? Galatasaray'ı 3-0 yeniyoruz. Avrupa Ligi şampiyonu kim olmuş? Bayern Münih Lisbon'u yenmiş. Süper Kupa Barcelona'nın. Peki Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Bir de ona göz atalım. Evet, ikinci kez katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer 6'da 6 yapıp lider çıkmıştık. Bunlara bakmıştık. Son 6'daki rakibimiz Olimpik Marsilya'yı 4-3'te geçmiş toplam skorla. Çeyrek finalde Manchester United'ı toplamda 5-0'la geçiyoruz. Yarı finalde
Barcelona'yı toplamda 2-0'la geçiyoruz, 2-1'le geçiyoruz. Sociedad deplasman golleriyle finalde bizimle ve Şampiyonlar Ligi'ni Sociedad karşısında 2-1 kazanıyoruz. İlk Şampiyonlar Ligi'ni kupası 3. senesinde geliyor. Çaykur Rizespor'a. Hemen oyuncularımızın istatistiğine bakalım. Ligde gol kralı Mupenza ve Ansu Fati 20'şer gol. Martinez 32 maç. Yine sakatlandı mı ne yaptı? 19 golü var. 8 maç oynamamış. Asist kralında De Jong 12, Barella 11. Bizden yine. En iyi kaleci Altay 20 maç. 40 maçta 20 gol gelmeyen maç çıkartmış. Peki Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi yine kalecilerde Altay. Asiste Sterling Pedri bizden 5'er asist. Sterling Manchester City'de. Oyarzabal da 11 golle gol kralı olmuş. Martinez 7 golde kalmış. 10 maça çıkmış. Takım istatistiğine bir bakalım. Bu adam yine sakat. Sakatlıktan bir türlü çıkmadı Luis Martinez. Lautaro Martinez pardon. Luis Martinez demişim. Ama yine de 48 maçta 32 gol 4 asist. Ansu Fati 30 gol 10 asist. Pedri 19 gol 15 asist. Barella'da 14 gol 12 asist ile tamamlarken De Jong da 8 gol 20 asist. Geri kalanların istatistiği de bu şekilde. Bu artı 7'yi kim gelişmiş? Altay Bayındır 91'e ulaşmış. Başka öyle büyük gelişim gösteren var mı Altay'dan başka? Burada bir 5 var. Atilla Salahi artı 5 almış 86'da. Dinamik potansiyelleri herhalde geçiyor. Bu kim? Ansu Fati artı 6 gelişecek 91 olmuş. Değerlere bir bakalım finans açıdan. En değerli oyuncumuz 187,5 milyon euro ile Martinez, 176 milyon euro Fatih, 160 milyon euro ile De Jong. De Jong düşüş yaşamış değerde. Şimdi 4. sezona geçelim. 4. sezonunda bakalım yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Takımımıza Guardiola'u ekledik. Stoper yedeklerimiz bir taneydi, 2'ye taşımış olduk bu şekilde. Kadroda yine bu şekilde gelişimine de devam ediyor. Martinez hala sakat. Şimdi direkt sezon sonuna geçelim bu sefer. Bakalım tüm kupaları toplayabilecek miyiz? Ve 4. sezonumuzun sonuna geliyoruz. Puanımız 93. Ligde 109 puanla 4. kez üst üste şampiyonuz. 90 gol atıp bu sefer 16 gol yemişiz. İkinciyi de Trabzonspor. Galatasaray bu sefer 3.'lüğe gelmiş. Bu sefer Fenerbahçe 8.'liğe gitmiş. Beşiktaş da 4. sırada tamamlamış. Geri kalan sıralamada bu şekilde devam ediyor. Türkiye Kupası'nı kazanabildik mi? Bir kez daha kazanıyoruz. 2'de 2 yapıyoruz. Galatasaray'ı yenerek UEFA Süper Kupası. Onu da kazanıyoruz. 3'te 3. Avrupa Ligi'ni kazanan penaltılarla Leicester City olmuş. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabildik mi? Gruplarda Real Madrid, Chelsea, Lokomotiv Moskova ve lider Çaykur Rizespor 12 gol atmış, 6 gol yemiş, 16 puan toplamış. Madrid ikinci, Chelsea 3. tamamlamış. Son 16'da Manchester City'yi 2-1 ile geçmişiz toplamda. Çeyrek finalde Real Madrid'i darmaduman etmişiz toplamda 5-2 ile. Yarı finalde Paris Saint-Germain'i 4-2, finalde rakip Barcelona. Barcelona'yı da 2-0 yenerek ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz. Yalnız ilk yıldaki rövanşını da almış olduk Barcelona'dan. Kaybetmiştik. Şimdilik de gol kralı Martinez 27, Fatih'de 24 gol. Galatasaray'dan da Emre Akbaba 21 gol atmış. Yine Martinez bir maç oynamamış. Acaba ufak bir sakatlık mı geçirdi? Asist sıralamasında Arnold 15 asist. İkinci de Emre Akbaba olmuş. Çaylov Beşiktaş'ta 8 asist yapmış. Gol yenmeyen maç Altay 40 maçta 27 çıkarmış. Özdoğan Fenerbahçe'de 13. Herhalde Trabzonspor kaleciyi satmış aynen. Arda Akbulut oynamış. Şampiyonlar Ligi'ne
bir bakalım. Gol kralı çıkarabildik mi? En iyi kaleci çıkaramamışız. Altay 13 maçta 4 tane var. Tottenham'dan Loris hala oynuyor. 8 maç oynamış ama 5 tane çıkarmamış. Firmino asist kralı. Delali, Coman, Rosario 5'er asiste bizden. Barella sadece 3 asist yapmış. Gol kralı Martinez bu sefer çıkmış. 10 golle gol kralı oluyor. Lukaku, Haaland, Mbappe'de daha takip ediyor. Fatih de 6 gol atmış. Takım istatistiğimize bir bakalım. Luis Martinez 62 maçta 48 gol 3 asist. Ansu Fati 32 maç 63 maç 32 gol 9 asist. Dembele diğerleri bu şekilde ilerlemiş. Bu arada De Jong 62 maçta çok kötü performans. 2 gol sadece 8 asist. Orta sahada De Jong'dan çok düşüş yaşanmış. Gelişimlere bakalım. Umar gelişimi durdurmuş. Laiç artı 1 gelişmiş. Sharon artı 1. Alemdar artı 3 gelişmiş. Guardiol artı 3. Dest artı 1. ADM artı 3 gelişmiş. Varto gelişim sağlamamış. 80'de kalmış. Fatih Yıldırım artı 2. Salay 90'a ulaştı artı 3. Altay artı 3 ile 95'e ulaştı. Yusuf Demir artı 2 gelişmiş. De Jong artı 1. Barella eksi 1 diyor. Düşüşe geçmiş. Barella daha yaşı da 27. Puggy 79'da gelişmemiş. Serkan Özdemir 75 olmuş. Arnold 6-1 gelişmiş yine. Alphonso Davies artı 3. Eder Militao artı 5. 90'ları da gelmiş. Pedri 92'de. Dembele artı 1 gelişmiş. Fatih artı 2 gelişmiş. Martinez artı 2. Yalnız bizim Trincao yoktur. Satılmış herhalde o. Herhalde serbest kalma bedeliyle Trincao gitmiş. Bütçemize bir bakalım. 70 milyon euro aynen. Trincao gitmiş. 5. sezonumuza geçelim. 5. sezonumuzda yine transfer yapmadık. Kadromuz bu şekilde. Birkaç oyuncuyu kiraya verdik. Potansiyelleri bayağı düşmüştü. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarına bir bakalım. Bu arada ligde de Galatasaray lider. Onu da görmüş olduk. Biz de bir beraberlik almışız. Gruplarımız Juventus, CSKA, Anderlecht. Kolay grup. Bir başka Türk takımı Trabzonspor'da herhalde elemeyi geçebilmiş mi? Geçememiş. Şöyle bir Aralık ayına gidelim bakalım. Ballon d'Or sahibi olabilecek mi oyuncularımız? 3 tane oyuncumuz var. Bir Fransız var kaçmış araya. Mbappe, Dembele, Martinez ve Fatih. Bu dördü yarışacak. Bakalım hangisi kazanacak. Ve dünyanın en iyisi Martinez oluyor. Ballon d'Or sahibi Çaykur Rizespor'da 1 milyar euroluk challenge'da transfer ettiğimiz Martinez Ballon d'Or'u kazanıyor. Şimdi sezon sonuna geçelim. Bakalım Rize yine bütün kupaları toplayabilecek mi? 5. sezonumuzun sonunda 102 puanla yine şampiyonluk geliyor. 2. sıra yine Trabzonspor almış. 93 gol atıp bu sefer 30 gol yemişiz. Çok gol yemiş takım bu sezon bence. Galatasaray 2. ligden geçen sezon, bu sezon yine 5.liğe düşmüş. Beşiktaş 3. bitirmiş. Ligde geri kalanlar. Türkiye Kupası 2'de 2 zaferimiz. Süper Kupa Leicester City 2-0 geçerek 3'te 3 yaptık. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Torino kazanıyor. Pardon, Manchester City kazanıyor. Torino final oynamış. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde yine kazanabildik mi? 3. kez üst üste. Grup aşamasında 15 puanla Juventus'un önünde tamamlıyoruz. Juventus 8 puan, CSKA 7, Anderlecht 4 puanla. Son 16
Rakibimiz Bayern Münih, toplamda 5-0'la geçiyoruz. Çeyrek final Barcelona'yı 5-0 geçiyoruz toplamda. Yarı final Liverpool'u 5-2 ile geçiyoruz toplamda ve finalde Real Madrid'i 3-1 ile geçerek 3. kez üst üste kupayı kazanıyoruz. Finale de 4. kez üst üste çıkmıştık. Ligde gol kralı Abubakar mı? 39 maç, 26 gol. Martinez 25 golde kalmış. Başka Fatih 19 gol atmış bizden. Şöyle aşağı inecek olursak başka da bir oyuncumuz yoktur. Asist sıralamasında Yunus Mallı 11 asist. Bizde de De Jong 11 asist yapmış. İkisi paylaşmış liderlikte. Pedri de 8 asiste. 4. ya da 2. de olabilir kanatsız kuşla beraberinde. En iyi kaleci Altay 40 maçta 18 gol yenmeme çıkartmış. Özdoğan 13 çıkartmış Fenerbahçe'de. Unsayin Galatasaray'da da. San Roman, Ricky, Kasımpaşa, Başakşehir'de bunlar da ikinciliği, üçüncülüğü paylaşmışlar. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım bir. En iyi kaleci Altay 13 maç 8 yenmeyen gol. De Jong asist kralı olmuş 5 asistle. Gol kralı Mane, Vinicius Real Madrid'den, Martinez 7 golde kalmış. Başka oyuncumuz Pedri ve Fatih 6 tane atmış. Şöyle aşağı doğru inmiş olursak Barella'nın da 4 golü var. Şimdi takım istatistiğine bir bakalım. Şöyle bir finansal bir bakalım ilk önce. En değerli oyuncumuz Pedri 251,5 milyon euro. 216 milyon euro ile Martinez, Fatih 212,5 milyon euro, De Jong ve diğerleri bu şekilde takip ediyor. Bu arada Doğan Alemdar artı 17 gelişmiş, kiraya verdik. Bu oyunun enteresan bug'ı artı 9'da Dest gelişmiş. Yani artı 7'de Serkan Özdemir gelişmiş, kiraya verdiğimiz oyuncular. Karışık bir iş. Yani bu bug'ı düzeltmeleri lazım. İstatistiğe gelelim. Martinez 61 maç 40 gol 3 asist. Fatih 28 gol 10 asist. Pedri 21 gol 14 asist. De Jong 11 gol 17 asist. Anthony Davis sol bekten 12 gol 3 asist. Dembele 11 gol 4 asist. Yani Dembele'yi bence gönderip Trinca'yı ben geri alırım diye düşünüyorum. Çok düşük bir performans çünkü bu. 6. sezonumuza, son sezonumuza, final sezonumuza geçelim. Ve son sezonumuzda bir Regen herhalde İtalyan Vogliotti'yi transfer ettik. 138 milyon euro karşılığında, sözleşmesinin son senesiydi. Bakalım. Şimdi geri kalan oyunculara da şöyle bir bakalım da. Deste 91'de. Sezon sonuna geçelim. Ve 1 milyar euroluk Rebuild'ımızın sonunda bakalım. Çaykur Rizespor ligde yine şampiyon. 81 reytingimiz var bu arada. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde kazanabildi mi? Bu arada ligde de sürpriz. Yeni Malatyaspor 2. Kasımpaşa 3. Bu nasıl bir lig? Göztepe 4. Flash bir lig. Trabzon 5. Galatasaray 6. Fenerbahçe 7. Beşiktaş nerede? Kime mi düştü? 16. sırada bitiriyor Beşiktaş. Bu takımlar ne yapmış böyle? Yeni Malatya, Kasımpaşa, Göztepe. 111 puanla şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası Kasımpaşa'yı yenerek 2'de 2'yiz. Peki Süper Kupayı kazandık mı? 4-1 ile darmadağın ediyoruz Manchester City'yi, 3'de 3. Avrupa Ligi'ni kazanan Valencia olmuş. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakalım gruplardan ve finale gidelim. Kazanabildik mi? Gruplarda Madrid, Monaco, Shakhtar Donetsk rakiplerimiz 6'da 6 yapıp son 16'ya kalıyoruz. Son 16'da Leicester City toplamda 3-2 ile geçmişiz. Çeyrek finalde Real Madrid'i 5-0 ile geçiyoruz toplamda. Yarı finalde Bayern Münih'i 3-2 ile geçiyoruz. Barcelona rakibimiz penaltılarla Barcelona kazanıyor.
Son senemizde maalesef Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. Ligde gol kralı Ansu Fati 24 golle, Malatya'da Plaza 23 gol atmış. Bizde Martinez 21'de kalmış. Asist kralı Pedri 16 asist. Ve Fatih de ikinci sırada 11 asiste. En iyi kaleci Altay 40 maçta 20 gol yememiş. Maradaoğlu herhalde Rejen mi? Altyapıda mı çıkartmış Trabzonspor onu? 39 maçta 16 gol yememiş. Galatasaray'da da Ünsayin 15. Fenerbahçe Letika diye bir kaleci var. Enteresan. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Burada Altay 7 maçta gol yememiş 13 maçın. Asist Kevin De Bruyne 4 asist yapmış. De Bruyne sen de hala oynuyor musun? Koeman, Abraham Barcelona'da. Bizden oyuncu De Jong 3 asist. Dembele Martinez'de 3'er asisti var. Gol kralı Richarlison Barcelona'da 12 gol. Fatih de bizde 10 gol atmış. Martinez 8 gol atmış. Çok enteresan, şu bizim ligdeki kadrolara bir bakalım. Yani ligde bayağı bir sürpriz yaşanmış. Malatyaspor mesela ligi. Beşiktaş'a bir bakalım. Beşiktaş bu kadar niye kötü gitmiş? Kaleci bunlar var. Utku. Ozan Kaba almış Beşiktaş. 43 milyon değeri var. Forvetler bugünmüş. Juajan Judio. Bir de böyle genç bir isim var. Acaba bu Bakar'ın Rejen'i mi? Fenerbahçe'nin bu kalecisi Carlo Letice. Hırvatistanlı herhalde. Şu güçlerini göstermeleri lazım aslında oyuncuların. Galatasaray'da böyle bir kaleci var. Arjantinli, 31 yaşında, 7,5 milyon değeri varmış. Trabzonspor'un kalecisine bir bakalım. Kaan Maratoğlu. Hiçbir şey görükmüyor. 10 milyon euro serbest kalma bedeli varmış. Bir de böyle bir İtalyan Rejen var. Yeni Malatya'ya bakalım. Eray İşcan, böyle bir İtalyan kalecisi var. Bir şey de göstermiyor. 43 milyon euro. Pirip Avuku. Erkan Kaçlar, şu bu. Yani kim bu? Yosbin Nisrimi Manam yani falan filan. Siz okuyabilirsiniz, okuyun arkadaşlar. Her neyse. Son bir kez kadromuza bakalım. Artık finalimizi yapalım. Bu arada kadro bu şekilde. Ratingler Altay 96'da. Militao 97. Arnold 96. Salahi 95. Davis 95. Barella 92. De Jong 95. Pedri 96. Martinez 97. Vogliotti 93. Fatih 95. Dembele 93. Guardiola 85'te kalmış. Puig 92. Yusuf 80'de kalmış. Doğan 90 olmuş. Laiç diğerleri. Şimdi takım istatistiğimize bakalım. Ansu Fati. Takımın en iyisi Ansu Fati olmuş. 64 maçta 37 gol 15 asist. Luis Martinez 33 gol 8 asist. Yalnız Pedri de 25 gol 22 asist yapmış.
Yani büyük bir istatistik. 13 gol, 10 asist De Jong'dan. Dembele 45 maça çıkmış. Yalnız Vogliotti ile eşit bir maça çıkmış. 11 gol 3 asisti var. Barella 10 gol 3 asist. Ve Goretti de 7 gol 2 asisti var. 22 yaşındaki Arjantinli. Diğer istatistiklerde bu şekilde. Son bir de finans durumuna bakalım. En değerli oyuncumuz hep Luis diyorum buna da, Lautaro Martinez 252 milyon euro ile. Pedri 248,5 milyon euro düşüş yaşamış. Ansu Fati 229,5 milyon euro. Ve geri kalan oyuncuların istatistikleri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi en düşük Laiç 11 milyon euro. Ve böylelikle 1 milyar euroluk Rebuild'ımızın sonuna geliyoruz. Çaykur Rizespor 1 milyar euro ile 3 Şampiyonlar Ligi elde etti. 5 kez final oynadı. 2 kez kaybetti. Barcelona'ya kaybetti kendi 2 kez. 5 kez üst üste de şampiyonluk elde ettik. Türkiye Kupası'nda 5 kez üst üste aldık. 3 kez de yine Avrupa Süper Kupamız vardı. Rebuild'ımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza da like atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.